arkadaşlar, Vitil Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni izleyip yorum yaparak, kanalıma abone olarak destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videomuzda Niloya'nın gövdesini yaptık, kollarını, bacaklarını yaptık. Bu videomuzda kafasını ve saçlarını yapacağız. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. En son ten rengi ipimizle 9 sık iğnemizi 2 sıra düz örerek boyun kısmını tamamlamıştık. Şimdi kafasını yapacağız. Hiç ipimizi koparmadan devam ediyoruz. Bu sıramızda bir tek bir çift yaparak 9 sık iğnemizi 12'ye çıkarıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bir tek bir çift yapalım. Bir sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 12 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltelim. 12 sık iğnemizin hepsine çift batıyoruz ve 24'e yükseltiyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek, bir çift. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 30 olan sık iğne sayımızı 36'ya yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 4 tek, bir çift. En son 4 tek bir çift yaparak sayımızı 36'ya yükselttik. 36 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan 7 sıra düz örüyoruz. ...36 sık iğnemizi 7 sıra düz ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz arkadaşlar. 4 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 36 olan sık iğne sayımızı 30'a düşürüyoruz. Sıra sonuna kadar 4 tek, bir eksilt. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 30 olan sık iğne sayımızı 24'e düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 3 tek, bir eksilt. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz. Sıra sonuna kadar 2 tane tek, bir tane eksilt. Bu aşamada kafamızın içerisini dolduralım. Özellikle boyun kısmını sıkı bir şekilde dolduralım. Sonrasında devam edelim. En son 2 tek, bir eksilt yaptık ve sık iğne sayımızı 18'e düşürdük. İçine elyafla doldurduk. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz sıra sonuna kadar ve 18 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşürüyoruz. Son eksiltme sırasındayız arkadaşlar. Bu sıramızda bütün sık iğnelerimizi peş peşe eksiltiyoruz ve 12 olan sık iğne sayımızı 6'ya düşürüyoruz. Son eksiltme sıramızı da tamamlamış olduk. Burada kalan 6 sık iğnemizi iğnemizin yardımıyla toplayalım arkadaşlar. Sık iğnelerimizin ön loblarından alarak bu kısmı toparlayacağız ve ipimizi burada sabitleyip iç kısımda gizleyeceğiz arkadaşlar. Böylece kafa kısmını da bitirdik. Saç yapımına geçeceğiz. Yüz şekillendirmesini bir sonraki videomuzda anlatacağım. Saçlarını yapalım. Saçlarımız 4 parçadan oluşacak.
Parçamızın biri bu şekilde bu kısma dikilecek. Bu da saçımızın kuyruğu. Yine şöyle yan tarafa dikeceğiz. Ben birer parçasını yaptım. İkinci parçalarını birlikte yapalım arkadaşlar. Öncelikle bu yuvarlak kısmı yapalım. Sihirli halkamıza ipimizi sabitleyerek 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve halkamızı kapatıyoruz. Bir üst sıraya geçtik. Bu sıramızda bütün sık iğnelerimize çift batarak alt olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 18 olan sık iğne sayımızı da 24'e yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. Son artırma sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 30 olan sık iğne sayımızı 36'ya yükseltiyoruz. Burada 36 sık iğnemiz var arkadaşlar. 36 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Ve saçımızın diğer kısmını da bitirmiş oluyoruz. İpimizi biraz uzun bırakalım. Dikmek için. Sonrasında kuyruğunu yapmaya geçeceğiz. Yapmış olduğumuz iki yuvarlak parçayı bebeğimizin kafasına iki yanlara bu şekilde sabitleyelim. Sonrasında arkadan dikmeye başlayalım. Öncelikle şu açıklığı kapatalım. Çok fazla üst üste binmesin ama açıkta olmasın. Etrafını son sık iğnelerin üzerinden dikelim. Bu kısmı bu şekilde buraya kadar dikelim. Sonrasında burayı birleştirelim. Diğer kısmı da bıraktığımız diğer ipimizle böyle dikerek etrafını kafamıza sabitleyelim arkadaşlar. Evet, saçlarımızı kafaya sabitledik. Fazla ipimizi de buradan çıkardık. Şimdi burada kakül yapacağız. İpimizi alıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Birinci değil, ikinci zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanına bir sık iğne daha yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Hemen yanındaki zincirimize bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Tekrar dolayıp yanındaki zincirimize bir tekli trabzan daha yapıyoruz. Ve kakülümüzü şu kısma böyle dikiyoruz. Kalan ipimizle dikelim. Yani kakülümüze 6 zincir çektik. İkinci zincirden başlayarak 2 tane sık iğne, 2 tane tekli trabzan ve bir tane de ikili trabzan yaparak kakülümüzü tamamladık. İğnemiz yardımıyla buraya dikelim. Bu şekilde tutalım ve diğer kısımdan girerek
Buraya sabitleyelim. Saçımızın önünde kakül görüntüsü olsun diye. Bir tane de şuradan sabitleyelim. Havada durmasın. Böyle olacak arkadaşlar. İpimizi de kafamızın içerisinde yine gizleyelim. Şimdi saçımızın kuyruğunu yapacağız. Ben birini daha önce yapmıştım. İkincisini beraber yapalım. Sihirli halkamıza ipimizi sabitleyerek 4 tane sık iğne yapıyoruz. Halkamızı kapatıyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 4 olan sık iğne sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. Işığımızı açayım. Daha net görelim. Bir tek, bir çift. Ters kısma kıvrıldı gördüğünüz gibi. Bunu makasımızın ucuyla düzeltelim. Sonraki sıralarımız daha rahat olacak. Burada 6 sık iğnemiz oluştu. Sonraki sıramıza geçiyoruz. 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 6 olan sık iğne sayımızı 8'e yükseltiyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 8 olan sık iğne sayımızı 10'a yükseltiyoruz. On sık iğnemizi 3 sıra düz örüyoruz. Sonrasında yine eksiltmelere geçeceğiz. Bu ilk sıramızdı. 2 sıra daha örüp gelelim arkadaşlar. 10 sık iğnemizi 3 sıra düz ördük. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 10 olan sık iğne sayımızı tekrar 8'e düşürüyoruz. İçine çok az bir elyaf koyalım. Sonrasında son kez eksiltmemizi yapıp kuyruğu bitirelim. İçini doldurduk arkadaşlar. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane eksilt yaparak sık iğne sayımızı 6'ya düşürüyoruz. Diğer kuyrukta ipi uzun bırakmadım. İçinde gizledim. Bunu da biraz uzun bırakıp ikisini de aynı iple dikeceğim arkadaşlar. Diğer kısımda hazır oldu. Bunları dikeceğimiz yeri ayarlayalım. Dikme yerlerinde sayı vermiyorum arkadaşlar. Tamamen doğaçlama. Ön kısımdan ve arka kısımdan baktığınızda gözünüze nasıl güzel geliyorsa oralara iğnelerle sabitleyip etrafını dikebilirsiniz. Bir kafadan bir kuyruktan alarak saçımızı bu kısma dikelim. Aynı iple karşıya geçip diğer kuyruğu da buraya dikelim arkadaşlar. Saç kısmını tamamlamış olalım. Kuyruklarını da dikerek niloyamızın kafasını tamamladık. Fazla ipimizi kesmeyeceğim. Burada kalsın. Bununla kaşlarını yapacağım. Tekrar yeniden ip takmamak için. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Niloya'nın kafasını ve saçlarını yaptık. Bir sonraki videomuzda yüzünü şekillendireceğiz.
elbisesini yapacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın.